Burada yaşayan insanlar ne kadar şanslı demiş Muğla'da. Bence değil. Neden değil? Muğla'da yaşamak İstanbul'da yaşamaktan daha masraflı. Biz oraya gittiğimiz zaman, Muğla'ya yerleştiğimiz zaman bizden sonra birçok oraya yerleşen insanların tekrar geri döndüğünü gördük. Örneğin birçok mahalleye kargo girmiyor. Genellikle evli olmayıp da Muğla'ya ya da civarına yerleşen insanlar çok hayattan artık bir beklentisi kalmamış insanlar arkadaşlar. Örnek veriyorum, şu anki belediye başkanı Mehmet Caner, ben de oy verdim kendisine, emekçi biriyim ama verdiğime pişman oldum. Tanıdığı köylülerin işini yapan bir belediyecilik sistemi var. Sadece oralara gidip de tatilde gördüğünüz şeylere aldanmayın. Mutlaka bir süre deneyimlemeniz lazım. Biraz serzenişte bulunmaya başladı. İşte yüksek sesle müzik dinleniyor, geç saatlere kadar böyle içiliyor, konuşuluyor vesaire. Evet ama o evi ben satmadım işte o insanlara. Siz sattınız. Satarken iyi. Pandemiden sonra 1 liralık yeriniz 10 lira olmuş. Antalya'nın merkezin haricindeki bütün ilçeler şu an istila aşamasında gibi yani. Eğer bir kaçış için bulunduğunuz yeri terk edecekseniz yeni gittiğiniz yer sizin hayatınızı değiştirmez. Yani siz çünkü kafanızın içinde aynı şeyleri götürürseniz zaten ha orada olmuşsunuz ha orada olmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Muğla'ya yerleşmek isteyen birçok kişi var ve bununla ilgili bazen sorular geliyor. Ev kiraları nasıl? İş bulmak mümkün mü? Ulaşım kolay mı? İklim şartları gerçekten yaşamaya uygun mu? Kiralar ne durumda? Sosyal hayat burada nasıl? En önemlisi. Bugün sizlerden gelen soruları tek tek yanıtlayacağım. Eğer siz de Muğla'ya yerleşilir mi diye merak ediyorsanız hadi gelin videoya beraber başlayalım. Genellikle soruların temelleri bu başlıklara dayalı aslında. Haliyle içlerinden eledim ve böyle 20'ye yakın bir soru çıkardım. Bu sorulara da çok gerçekçi bir şekilde cevap vereceğim. Ama bilmenizi istediğim bir durum var. Bu bir kötüleme videosu ya da bir güzelleme, övme videosu değildir arkadaşlar. Yani biz kendi deneyimlerimize istinaden yaşadığımız güzellikleri ya da sıkıntıları sizlere aktarmak istiyorum ki ona göre karar verin. Kendi çevremizde de tanık oluyoruz bazen. Mesela arkadaşıyla telefonda konuşuyor, yerleşmiş işte Muğla'ya, Köyceğiz'e, Dalaman'a ya da herhangi bir yere. Buralara gelin, buralar çok güzel, evinizi satın, buradan bir yer alalım, buranın doğası müthiş gibi cevaplar, konuşmalar duyuyoruz. Kimsenin bunu yapmasını önermiyoruz arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü insanların hayatını yönlendirmek bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Özenle dinlerseniz aslında videonun sonuna doğru ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir mail geldi arkadaşlar bana Kübra Hanım'dan. Merhaba Özgür Bey, Ankara'dan Ege'ye taşınmak her denize hasret insanın hayalidir. Fakat bu gece önüme sizin Marmaris içmeler videosu çıkmasaydı kesin orası diyordum. Ama sayenizde vazgeçtim demiş ve vazgeçtiği için de teşekkür etmiş bana. Yalnız ve 2 küçük çocuk yetiştirmeye çalışan bir anneye altın değerinde oldum demiş. Bakın 2 çocuğu var. Tamamen çocuklarını düşünerek vazgeçmiş. Alınabilecek en doğru karar bu. Biz mesela köyde görüyorduk. Hepsi de pırlanta gibi çocuklar. Zehir gibi çocuklar. Güzel konuşuyorlar, güzel iletişim kuruyorlar. Gözlerinizin içine bakarak, gülümseyerek konuşuyorlar. Ama içimizde böyle bir cız oluyor. Üzülüyoruz. Yani bisikletiyle sadece okuldan eve, evden okula. Tek eğlenceleri de okulun bahçesinde top oynamak. Okul çok önemli, eğitim çok önemli ama ağaç yaşken eğilir derler ya. Belki çocuğunuzun bir piyano kabiliyeti var. Belki gitar çalacak. Bir şeyleri tamir etmekten hoşlanacak. Mühendis olacak. Mesela ilk sorudan başlayalım. Bu soruyu ilk sıraya almamda aslında bir gerekçem var. Sifo48 adlı takipçimiz şöyle bir yorum bırakmış. İlk kez doğru dürüst gerçekçi yorum yapan bir video izledim. Habire büyük şehirden koştur koştur gelin, herkes gelsin modunda çekilen videolardan çok rahatsız oluyorum demiş. Az önce bahsettiğim konu aslında bu. Ne yazık ki bu tip içerikler oldukça yaygın. Yarım saat bir video izleyerek, sadece güzellikleri izleyerek bir yerle ilgili yaşama kararı almayın arkadaşlar. İşte Bodrum'un hali ortada, altyapı eksikliğinden millet su bulamıyor. Yazın artan nüfus artışı dolayısıyla demiş mesela. Bu da çok gerçekçi bir yorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu sorunun cevabı değil belki ama bir dipnot yazmışım. Araya onu sıkıştırmak istiyorum. 2 klima var ve arada elektrik sobası yakıyoruz yazmışım. Çünkü su sıkıntısı var, elektrik kesintileri var, evler eski ve altyapı sorunları var. Şimdi bu aklınızın bir ucunda kalsın. İkinci soruya geçelim. İkinci soru ekrana geldi. Merhabalar, eşim memur, ben özel sektör çalışanıyım. Muğla'ya taşınmayı düşünüyoruz. Sizce mantıklı mı?
Öncelikle teşekkür ediyorum yorum için ve soru için. Cevap vermişim aslında. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Yaşlarınız kaç ve çocuk var mı? Sorduğum soruda iki önemli hususa dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Öncelikle yaşınız, çocuğunuzun olup olmaması. İkinci en büyük kriter bence çocuk. Cevap gelmediği için karşı taraftan detaylı bir cevap verememişim. Ama yaş ve çocuk kriterleriyle ilgili yine sorular birazdan geliyor. Hemen mesela 3. soruya geçeceğim. Geldim, gördüm, gidiyorum isimli bir takipçi yazmış yorum olarak. Ankara'nın göbeğinde yaşıyor sayılırım. Her yer kalabalık, trafik çekilmez. Sabah 2 saat, akşam 2 saat zaman kaybı. Akşam işten geliyorsun, bakkala ekmek almaya gidecek gücün kalmamış. Sanırım hani yoğun bir iş temposu var. Normal bu ülke şartlarında insanlar biraz kazandığından fazla emek harcayarak çalışıyorlar. O yüzden fark yok demiş. Ha Muğla'da yaşamışım, ha Ankara'da yaşamışım, ha İstanbul'da yaşamışım. Fikrinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Şunu söylemek isterim. Bir İstanbullu olarak İstanbul'un trafiği Türkiye'nin en yoğun trafiğine sahip. Yani ben de özel sektörde çalıştığım dönemlerde geç bir saatte işten çıkıp spora gittiğimi bilirim. Neler yaptığınız ya da yapmak için nasıl adım attığınız da önemli. Yani bu biraz kişinin kendisiyle alakalı. Sonuç olarak evet düz ve doğru bir mantık olabilir. Ama Muğla'ya yerleşmek isteyen insanların beklentileri çok farklı da olabiliyor. İşte o beklentilere de yavaş yavaş geliyoruz şimdi. 4. soru. Videonuz için teşekkürler. Eşim ve ben memuruz ve 2 çocuğumuz var. Çocuk detayı girdi araya. Adana'nın ilçesinde görev yapıyoruz 10 yıldır ama tam bir mahrumiyet bölgesi. Antalya, Manavgat, Muğla, İzmir arasında kaldım ama bir türlü karar veremiyorum. İzmir çok eski geliyor ama diğer yerlerden de emin değilim. Hem sosyal hem de sakin bir yer istiyorum. Fikriniz çok önemli. Yazdığım yerlerden başka tavsiyeniz de olursa seve seve kabul ederim. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Cevap da vermişim zaten. Yaşadığınız ve alıştığınız yer haricinde hiçbir yer önermem. Neden? Adana küçük bir şehir değil. Her ne kadar ilçesinde yaşıyorsanız da ya da bir şeylerden mahrum kaldığınız bir bölge olduğunu düşünmüyorum Adana'nın. Adana'yı da bilen biriyim bu arada. Evet belli bir saatten sonra yaşam çok durağanlaşıyor. Bazı temel ihtiyaçlarınıza ulaşmak da zor olabilir. Ama emin olun Muğla'da bu daha zor. İzmir, Muğla arasında, Manavgat, Antalya arasında kaldım demişsiniz. Antalya merkez olabilir belki ama küçük bir çocuğunuz varsa bir kere okullara ve hastanelere yakın bir bölgeyi tercih etmek zorundasınız. En mantıklı başlangıç bu olabilir sizin için. Çünkü günlük ulaşım ve güvenlik açısından size kolaylık sağlar. Ancak çocuğun sadece evden okula, okuldan eve gidip gelmesi çocuğunuzun sosyal ve bilişsel gelişimi için yeterli olmayabilir. Okullara ya da hastaneye yakın bir bölgeyi tercih etmek durumundasınız. Hem çocuğunuz için hem kendi sağlığınız için ve ulaşımlarınız için. Asla köyümsü bir mahalle ya da Muğla'nın herhangi bir ilçesini tercih etmeyin. Muğla merkezi de tercih etmeyin. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Yani Muğla'nın merkezinde üniversite olmasına rağmen biz oradaki üniversite öğrencilerinin ne gibi kısıtlı imkanlarla okumaya çalıştığına tanık olduk. Kendim çok tercih etmesem, sevmesem de Antalya merkezi öneririm. Çünkü her imkana ulaşabilirsiniz orada. Eğer orada çocuklarınızın belli bir düzeni varsa sizin de dahil, Antalya için değer mi onu belirleyecek olan kişiler de sizlersiniz. Sizin beklentilerinize bağlı bir durum. Ona ben net bir cevap veremem. Çocuğunuzun okula yakın olup olmaması çok önemli bir kriter değil belli bir yerden sonra. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet 5. soruda ne demiş? Marmaris'te kamu çalışanı olarak diyeyim gurbetten gelen kimse Marmaris'te yaşamak istemiyor. Çoğu başka şehirlerde tayin istiyor. Evler çok eski, kiralar inanılmaz pahalı, çoğu küçük evler. Amerikan mutfak, odalar çok ufak, bakımsız, doğalgaz yok. Yazın çok sıcak, tatil için uzaktan gibi. Bakın yani bütün detaylara değinmiş. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu detaylı yorum için. Güzel bir deneyim paylaşımı bu. Doğası güzel ama sürekli aynı yeri dolaştığınızda artık farklı ve zevkli gelmiyor diyor. Denize bile girmemeye başlıyorsunuz diyor. Bu çok doğru. Çünkü insanoğlu yapısı gereği zaten sahip olduğu şeyden çabuk bıkan bir varlık. Bunun sürekliliğini sağlaması için sürekli kendinde bir motivasyon yaratması lazım. Nedir bu motivasyon? İşte yeni bir hobi edinmesi lazım.
gerçekten yapmak istiyorum deyip o yapmak istediği şeye karşı bir harekete geçmesi lazım. 7 milyon denilen evlerde çok eski demiş mesela. Küçük depremde yıkılması muhtemel evler var demiş. Yazın çok gürültü oluyor demiş, bağırış var, çağırış var vesaire. Ünal Bey bütün konulara hemen hemen değinmiş. Arka planda Muğla'nın gerçekleri biraz da bunlar. Muğla ve özellikle Marmaris özelinde çoğu kişinin yaşadığı gerçeklikleri özetliyor bu. Çünkü tatil için geldiğinizde doğası, denizi, işte sakin havası böyle çok cazip görünebiliyor size. Ev fiyatlarının yüksekliği, kiraların adaletsizliği öncelikle. Kışın sosyal hayatın kısıtlı olması, aslında kısıtlı değil, hiç olmaması. Yazın da aşırı sıcaklar. Bu kimini rahatsız edebilir. Beni rahatsız etmiyor. Ben sıcağı çok seven biriyim. 40 derece olsun, cayır cayır yansın, şarj oluyormuş gibi hissediyorum. Yürürüm de yani sıcağın altında, sırtımda yük de olsa. Genellikle evli olmayıp da Muğla'ya ya da civarına yerleşen insanlar çok hayattan artık bir beklentisi kalmamış insanlar arkadaşlar. Bir şeylerden kaçış yaşamak isteyen insanlar. Görebiliyoruz çünkü ülke 20 yıl önceki, 10 yıl önceki, 30 yıl önceki Türkiye değil. Birçok şey değişiyor. Küreselleşiyoruz ve kentleşme, nüfus artışı çok hızlı ilerliyor. Biraz daha duygusal değil de mantıklı düşünmek lazım. Sadece oralara gidip de tatilde gördüğünüz şeylere aldanmayın. Mutlaka bir süre deneyimlemeniz lazım. En azından 1 ay yaşayın, 2 ay yaşayın. Bir ayağınız büyük şehirde olsun ki o 2 ay içinde bir gözlemleyin. Baktınız olmuyor, hemen büyük şehre geri dönün. Yani böyle bir plan oluşturun kendinize. Muğla'ya yerleşmek isteyenler için ilk şart gerçekten de aslında sağlam bir birikim olabilir. Evet, ama birikim yeterli mi? Bence değil. İstediğiniz kadar paranız olsun. Tekneyle de gezebilirsiniz, teknede de yaşayabilirsiniz, karavanda da yaşayabilirsiniz ama hani tekne ve karavan en azından sizin hareket kabiliyetinizi biraz arttırır. İstediğiniz zaman orayı terk edip başka bir yere geçebilirsiniz. Muğla'da yaşamak İstanbul'da yaşamaktan daha masraflı. Şimdi şaşıracaksınız belki bu söylediğimi ama birkaç önemli sebebi var. Örneğin buraya yazmışım ben. Başta da söylediğim gibi 2 klima var ve arada elektrik sobası yakıyoruz. Doğalgaz yok çünkü arkadaşlar. Altyapı olmadığı için internet altyapısı çoğu yerde. Örneğin biz Akyaka'nın komşu bir köyünde yaşadık. Gökçe mahallesinde yaşadık. Marmaris yolu üzerinde olmasına rağmen Marmaris'e 15 dakika, işte Muğla merkezi 20-25 dakika olmasına rağmen altyapı yok. Olmamasına da şaşırmıyorum. Çünkü olmasa da olur orada. Kimsenin bununla çok ilgilendiğini görmedik. Biz bir markanın Superbox'ını kullandık. İnternet çok önemli bizim için. Yaptığımız işler dolayısıyla. Bu Superbox'a aylık 2500-3000 lira arası bir fatura ödüyorduk. Doğalgaz olmadığı için 2 klima olmasına ve arada da elektrikli soba yakmamıza rağmen her odayı, banyoyu ve mutfağı ısıtamıyorsunuz. Dolayısıyla yeni ev yok, montolama sistemi yok. Kışları sert geçiyor. Asla Güney Ege diye, yaz tatil yeri diye kışları rahat geçiyor diye düşünmeyin. Oldukça soğuk geçiyor. Zaten taşınmamızın en büyük sebeplerinden biri de buydu. İnanılmaz derecede bir elektrik faturası ödüyorsunuz. 3,5 ile 5.000 lira arası aya göre fatura ödüyorsunuz. Zaten internet masrafıyla bu faturaları, elektrik faturasını topladığınız zaman hadi ortalama diyelim 6-7 bin lira zaten bir şeyiniz var. Ekstra bir gideriniz var. Örneğin birçok mahalleye kargo girmiyor. Ya Muğla Merkez Şubesi'ne gidiyor ya Marmaris'teki şubeye gidiyor. Gidip kendiniz almak durumundasınız. Oraya gitmek için belli bir masraf yapıyorsunuz. Haliyle İstanbul'da çok araç kullanmıyoruz biz mesela. Gerek duymadıkça çalıştırmıyoruz aracı ama orada çalıştırıyorsunuz. Yani ekstra bir yakıt masrafınız oluyor. Çünkü araç da lazım orada. Araçsız olmaz bir kere. Yani oralarda araçsız çok yaşamanız keyifli olmayabilir, mümkün olmayabilir. Çünkü o doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için gidecekseniz en azından 1 yıl sürer o. 1 yıl sonra sıkılmaya başlarsınız. Yeter çünkü daha ne yapacaksınız ki? Araç şart oluyor. Bir de ekstra yakıt masrafı oluyor. Zaten bu masrafları topladığınız zaman İstanbul'da örnek veriyorum 10 bin lira fazla verip çok daha iyi şartlarda ya da farklı bir büyük şehirde yaşamanızı sürdürebilirsiniz. Bakın sadece şu 1 dakika içinde verdiğim bilgileri bile kriter olarak alırsanız kararınızı %20, %30 derecesinde etkileyecektir gidip gitmeme konusunda. 6. soruyu cevaplamak istiyorum. Tekirdağ'dan 2,5 sene önce Muğla merkezi yani Menteşe'ye taşınmış biri olarak
Gelecek olanlara tavsiyem Muğla'ya yerleşim, ufak tefek bir şeyler yaparak geçiririm diyorsanız sakın gelmeyin. Sağlam bir birikim lazım, kiralar fazla uçuyor. Evet, işte az önceki konunun biraz özeti gibi. Muğla özellikle pandemiden sonra almış başını gitmiş arkadaşlar. Yani örnek veriyorum, yarım dönüm, bir dönümlük yerler 600-700 bin, 1 milyonken pandemiden sonra bir dönümlük yerler 10 ile 15 milyon arası değerlenmiş. Yani bu değeri belirleyen ne bilmiyorum. İşte çok talep olunca oranın yerel halkı bunu biraz kullanmak istemiş, bir fırsat olarak görmüş. Güzel bir noktaya değinmiş. Yorum için teşekkürler öncelikle. Sağlam bir birikim gerekiyor mu? Yani zaten işinizin gücünüzün olması elbette önemli. Bir sabit bir gelirinizin nerede, Türkiye'nin neresinde yaşıyorsanız yaşayın olması gerekiyor. Hayatınızı devam ettirmek zorundasınız. Diyelim ki birikiminiz var, evinizi aldınız, kira derdiniz yok. Bu sefer de yaşamın başka boyutları karşınıza çıkıyor işte. Mesela internet, örneğin sağlık, sosyalleşme imkanı. Geliriniz var, bir köşede duruyor. Kışın her yer ölü, kapalı, insan yok. İçmeler videosunu açın izleyin, sağ üst köşeye bırakayım linki. Orada da benzer konulara değinip kışın bir yağmur altında yürüyüş yaptım. İnsan yok etrafta. Birkaç tane turist vardı yani, o kadar. Yani ulaşım sıkıntısı var. Ulaşım pahalı bu arada, ucuz değil. Yani dolmuş ücretleri pahalı. En son Marmaris'le Akyaka arası 15 dakika 100 lira mı 130 lira mı neydi? Yani çok net hatırlamıyorum. Farazi bir rakam veriyorum. Çünkü en son kullandığımda 80 liraydı herhalde. Örneğin ATM sıkıntısı var. Bizim yaşadığımız köyde kasap yoktu mesela mahallede. Marmaris yolu üzerinde. Mesela Akyaka'nın içinde vardı, bir de Gökova'nın içinde var. Para çekmek için Gökçe'den Akyaka'ya gidiyorsunuz. Tamam, araçla 5-6 dakika, motorla 6-7 dakika ama böyle bir zahmete giriyorsunuz işte, masraf yapıyorsunuz. Zaman da harcıyorsunuz. En temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için bile bir bedel ödüyorsunuz. Bunu söylemek istiyorum. 7. soruya geçelim. Ne demiş? Merhabalar Özgür Bey, videonuza denk geldi, izledim. Aslında ben de evi satıp Fethiye'ye yerleşmek gibi bir fikrim vardı benim de. Ama çocuk olunca dediğiniz gibi Antalya merkez daha mantıklı geldi. İş olanakları da biraz daha fazladır orada. Teşekkür ederim, saygılar. Bakın, Ercan Bey'e teşekkür ediyorum. Alacağını almış, yorumunu yazmış, çekilmiş. Neden? Çocuğunu düşünmek zorunda. Bir de şunu söyleyeyim. Bir gün Instagram hesabıma bir mesaj geldi. İstanbul'da yaşayan bir arkadaş, o takipçimmiş. Sağ olsun mesaj attı. Bana danışmak istedi bazı şeylere. Özgür Bey dedi, bizim bir çocuğumuz var. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da bir evimiz var. Kendisinin mesleği de var. Evi satıp Köyceğiz'den ev alıp oraya yerleşmek istiyoruz. Ama dedi, sizin videonuzdan sonra gerçekten kafamızda bazı soru işaretleri oluştu. Çünkü orada yeni giden, taşınan arkadaşlara soruyoruz. İşte buraya gelin, buralar çok güzel, hadi siz de gelin, harika, sessiz, doğası müthiş diyorlar. Ama sizin videonuzu gördükten sonra gerçekten aklımız karıştı dedi. Kimse bunları söylemedi bize dedi yani. Ve detaylıca birkaç şey sordu. Ondan sonra hani arkadaş da olduk, görüştük vesaire şeyden, sosyal medya üzerinden. Bütün detayları verdim ona. Yani kaç gün sürdü bu. Ve vazgeçti. İstanbul'un nüfusu kalabalık. Yani bu arada İstanbul'u övmüyorum. Hani o İstanbul daha güzel, Muğla daha kötü falan diye demiyorum arkadaşlar. Biz burada yaşadığımız için, buralı olduğumuz için örneği buradan veriyorum. Yani İzmir'de olan bu söylediklerimi İzmir için de düşünebilir, Antalya için de düşünebilir. Ankara için de düşünebilirsiniz. Kendinize ait özel bir alanınız varsa, kirada ya da ev sahibiyseniz hiç fark etmez. Kendinize ait güvenli bir yaşam alanı oluşturduysanız, yani işinizden evinize gidebiliyorsanız, Gökhan arkadaşım onu söyledi çünkü. Biz arada balık tutuyoruz abi, çocuğu alıyoruz, işte çerezimizi alıyoruz, çayımızı alıyoruz, gidiyoruz deniz kenarında, boğazda balık tutuyoruz. Hafta sonları işte sinemaya gidiyoruz, vakit geçiriyoruz vesaire. İlgileniyorlar çocukla çünkü. Dedim ki Köyceğiz'de bunların hiçbirini yapamazsınız. Tamam, bir yaz gezersiniz. Köyceğiz'in işte Sultaniye Kaprisine gidersin, Ekincikoyun'a gidersin, Dalaman'a gidersin, Akyaka'ya, Marmaris'e gezersin koylara. Her hafta bir yere git, sorun değil. Haftada 2 gün git. O sene, o yaz bitirdin oraları zaten. Hadi önünüzdeki sene bitirdin. Sonra ne yapacaksın? Yani oturup ağacı izlemek, kuşun, böceğin arasında olmak çok güzel, evet. Ama bu sizin temel ihtiyaçlarınızı karşılamıyor işte. Bu sefer içe dönüklük başlıyor. Çünkü dışarıyla sosyalleşemediğiniz için kafanızın içindekileri dinlemeye başlıyorsunuz. Belki siz sıkıntılarınızı dinlemeye başlayacaksınız. Sıkıntı olmasa bile hep aynı şeyleri dinlemeye başlayacaksınız. Dışarıyla bir etkileşim kurmadığınız için
sosyal varlıklar olduğumuz için gelişiminiz duracak. Siz bunu kabul etseniz de etmeseniz de duracak arkadaşlar. Çünkü rutin tekrarlanacak. Aynı şeyler tekrarlanmaya başlayacak. Biz nasıl genişleriz? Yani enerjimizi, frekansımızı nasıl genişletiriz? Farklı enerjilerle iletişim kurarak, bilgi alarak, bilgi vererek. Yani birinin yanından geçerken ayakkabısı ne kadar güzelmiş demek bile bir bilgi alışverişidir. Sizin bir sonraki ayakkabı seçiminizi etkileyecek çünkü. O gün o ayakkabıyı görmek size iyi gelecek. Bilinçaltınızda o gelen iyilik bir kararı belki doğru almanızı sağlayacak. Yani bunun arka planda bir sürü dinamiği var. Dikkatli karar vermeniz lazım. Dedim sakın böyle bir şey yapmayın. Detaylıca konuştuk. Birkaç gün sonra teşekkür etti. Abi biz evi satmaktan vazgeçtik. Buradaki yaşamımıza devam ediyoruz. Edin. Kendi özel bir daire alanınız varsa, bir döngünüz, yuvarlağınız varsa güvenli, onu bozmayın. Hani onu böyle yırtıp çıkmayın o alanda. 8. soru. Merhabalar değerli hocam. Manavgat, Serik ve Alanya tarafı mı yoksa Fethiye, Marmaris ve Didim'e yerleşmek mi? Görüşmeleriniz çok önemli. Hiçbiri. Burada yine nerede yaşadığınız önemli tabii ama bir ayrı tutmak açısından söylemiyorum. Eğer hayatınızda hiç Fethiye gibi büyük bir ilçede, Antalya gibi büyük bir şehirde, Muğla gibi bir şehirde yaşamadıysanız, küçük bir ildeyseniz ve imkanlarınızın gerçekten kısıtlı olduğunu düşünüyorsanız evet sizin için bir basamak olabilir. Değerlendirebilirsiniz. Manavgat'ı önermem. Side'yi de önermem. Alanya'yı zaten önermem. Antalya'nın merkezin haricindeki bütün ilçeler şu an istila aşamasında gibi yani. Resmen istila ediliyor. Gökyüzüne kadar beton döküyorlar. Yine elektrik kesintileri, sürekli bina yapımları vesaireler, kalabalık, kargaşa. Yani inanılmaz çirkin bir vaziyette. O yüzden neden merkez diyorum? Çünkü en azından hastanesi, okulu, yemesi, restoranı, bir sürü imkanı var. Sineması vesaire. Bu şekilde düşünebilirsiniz. 9. soruya gelelim. Marmaris'e yerleşmek isteyenin bilmesi gereken ilk şey en kötü satılık ev 7 milyondan başlıyor. Kira, ahır bile 40 bin. Çok doğru. Aynısını düşünüyorum arkadaşlar. Hatta bakın bununla ilgili bir cevap hazırlamışım. Birebir kendi deneyimimizi anlatalım. Giriş katıyla beraber yeni yapılmış 3 katlı, içinde 7 tane daire olan bir apartman. Yani küçük bir apartman. Tek blok böyle. Önünde şu masanın 3 katı bir büyüklüğünde bir havuzu var sadece. O da zaten bomboş, yağmur suyuyla dolmuş. Kurbağalar falan geziyor yani. Yapılmış, satılmış daireler öyle bırakılmış müteahhit. Yani hiçbir şey yaptığı yok. Böyle bir vizyona sahip. Yani çoğu müteahhit orada, onu söyleyeyim arkadaşlar. İster kızın ister kızmayın ama gerçek bu. Örnek veriyorum size. 30-35 metrekarelik yerlere ilana 40-45 metrekare yazıyorlar. Giriyorsunuz, bakıyorsunuz, bunun 30-35 metrekare olduğunu görüyorsunuz. Altyapı yetersizliğinden dolayı tuvaletlerden ya da lavabo giderlerinden koku falan geliyor. Yani orada biz 5-6 ay falan kaldı o açık klinik zaten. Ondan sonra kapattık. O kadarcık bir yeri belki 1,5 sene, 1 sene önce 4-5 milyona falan satmaya çalışıyorlardı insanları ve alanlar da vardı gerçekten. Bilmediğinden, araştırmadığından Muğla'dan ev alıyorum psikolojisiyle sadece alıyor bazıları. Tüm birikimini yatırıyor oraya. İyi bir şey yaptığını düşünerek. Kendi kararıdır tabii. Bizim en güzel temennimiz o olur. Güzel bir hayatı olsun. O yuvada sıcak bir aileyle devam edin yaşamınıza. Burada halkı eleştirmek değil amacım. Çok iyi insanlar da tanıdık, çok iyi esnaflar da tanıdık. Hatta güzel 2 dost edinerek ayrıldık Muğla'dan. Hala da görüşüyoruz onlarla. Buradan selamlarımı iletiyorum hepsine. Pandemiden sonra yerli halk ne yazık ki böyle bir fırsat değerlendirmeye girmiş. Buna rağmen küçük pazarlıkların peşindeler. Tüm Muğla halkı için elbette söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ülkenin her yerinde var bu örnekler. Bir örnek vereceğim. Akyaka'nın komşu bir mahallesi var, köyü Akçapınar. Tanıtımında yaptım hatta. YouTube'a başladığım 2. video falan da herhalde. Azmakçay'ın olduğu, turizmin biraz böyle güzel olduğu, tekne turlarının yapıldığı, işte Akçapınar Tostçusu, Aşıklar Yolu'nun olduğu bir mahalle, bilen biliyordur. Orada genellikle genç nüfus var dışarıdan gelen. Genellikle bu genç nüfus çalışmadan ek geliri olan insanlar, aileden biraz varlıklı olan insanlar, genç oldukları için de biraz böyle kanları deli olduğu için, delikanlı olduğu için kadını erkeği, biraz da böyle eğlenmeyi, partilemeyi seven insanlar. Alkol almayı seven insanlar vesaire. Buna zaten karışamayız arkadaşlar. Her yerde bunu insanlar yaşayacak zaten. Ama bu sefer Akçapınar halkı biraz serzenişte bulunmaya başladı. İşte yüksek sesle müzik dinleniyor. Geç saatlere kadar böyle içiliyor, konuşuluyor vesaire. Evet ama o evi ben satmadım işte o insanlara. Siz sattınız. Satarken düşünecektiniz. Satarken iyi. Pandemiden sonra 1 liralık yeriniz 10 lira olmuş. O hiç gözünü kırpmadan
shrink diye veriyor çünkü zengin. Ondan sonra istediği gibi yaşamaya hak görür kendisinde arkadaşlar. Buraya yerleşen insanlar da bu sefer köy hayatını bilmediği için, çünkü onlar için doğanın içinde olup eğlenmek, yemek, içmek, işte alkol tüketmek, biraz böyle hazza yönelik yaşamak güzel geliyor. Haliyle köy hayatını bilmediği için de işte hayvanın dışkısı, sineği, böceği biraz rahatsız ediyor bir süre sonra. Bu sefer belediyeye şikayet ediyor. Burada işte gübre var, sinek sıkıntımız var vesaire. Köylü de bu sefer bizi şikayet ediyorlar diye yakınıyor. Bilmiyor köy hayatını. Bilmek zorunda da değil. Oraya da yaşıyorsan biraz köylüyle köylü olmak lazım. Biraz bilerek gitmek lazım ama bilmiyorsa da suçu değil. Bilmek zorunda değil. Bir şeyleri satarken, teslim ederken şöyle bir elekten geçirin. Ve şikayet etmeyin bence. Çünkü para tatlı. Bunları söylemekten de çekinmiyorum. Birilerinin söylemesi lazım. Dolayısıyla oraya giden insan nüfus da değişiyor. Sosyokültürel yapı da biraz değişiyor. Hatta Akyaka'da kıyı kanununu hiçe saymalar başladı. Yine sağ tarafta gördüğünüz Ula Belediyesi tarafından oluşturulan bu orman kafe, çay bahçesi, aslında bu da işletme sözleşmesinde olmayan, sözleşmeye aykırı. Burada Ula Belediyesi de Muğla Vakfı'nın kiracılarından biri. Yani o üçüncü kişilerden biri. Burada işte yer alıp işleten işletmelerden biri de aslında Ula Belediyesi burada. Ne yazık ki buradaki yasa dışı uygulamalara Ula Belediyesi de bu şekilde dahil olması üzüntü verici tabii. Örnek veriyorum, şu anki belediye başkanı Mehmet Caner. Ben de oy verdim kendisine. Hani emekçi biriyim ama verdiğime pişman oldum. Buradan kendisine sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bazılarınız kızacaktır niye eleştirdin diye ama yani şimdi kanıtlar var elimde, göstereceğim hepsini. Kıyı kanununu hiçe sayan işletmeler artıyor. Bununla ilgili Fethiye Gündem diye bir YouTube kanalı var. Orada hatta bununla ilgili bir video yapıldı. Akyaka'da eylem yapıldı. İşgal edildi kıyılar diye. Kıyı kanunu biliyorsunuz arkadaşlar. Herkes, bütün vatandaşlar elini kolunu sallayarak bütün kıyıları kullanabilir. Oraya çitlerle kapatmışlar falan. Halk yıktı o çitleri. Yani oradaki işletmeyle burun buruna geldi. İlçe belediyesinin, Ula Belediyesi'nin bu eylemi yapan insanların yanında durduğunu görmedim. Çünkü hani oraya bir kafe yapmışlar. Orman Kamp Kafe diye bir kafe. Herhalde orayı da bir belediyeye tahsis etmişler. Orayı değerlendirsin falan diye. Yani bunu Fethiye Gündem sayfasından dinledim. Ne kadar doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Ama bununla ilgili ben Ula Belediyesi'nden gelen bir açıklama görmedim. Örneğin o kadar zararsız olan köpeklerin toplatılmaya çalışıldığını gördük. Akyaka'da, Gökova'da böyle köpek zehirlemeleri falan oldu. Mehmet Caner mesela geldi, o köpek zehirleme olayında eylemcilerin yanında oldu. İşte yakalayacağız onları, bulacağız diye. Ondan birkaç ay sonra Akyaka'da işte Belediye isimli bir köpek vardı mesela. Herkesin baktığı, çok sevdiği, böyle sadece betonun üstünde yatan, kendini sevdiren bir köpek. İşte kendini bilmez birkaç cahil şikayet etmiş. Onu aldılar, götürdüler barınağa. Ertesi gün birkaç tane hayvansever işte sosyal medyanın da gücünü kullanarak gittiler, aldılar, geri getirdiler. Sonra bir daha şikayet etmişler. Mehmet Caner'in yanına gidiliyor, aranıyor, sosyal medyadan paylaşıyoruz falan. Hiç oralı değil. Kimse bizimle iletişim kurmak istemiyor. Hani bir gün öyleler, bir gün böyleler. Turizm nedeniyle yaşanan bu nüfus artışı, hafta sonları zaten Akyaka'da trafik oluyor. Turnalı tarafında Gökova kavşağında başlıyor yani. Neredeyse belki Köyceğiz'e kadar gidecek o trafik, yani o derecelere geliyor. Bu gibi sıkıntılara rağmen önlemlerin alınması gerektiğini düşünmek yerine kıyı kanunu göz ardı ediliyor. İlçe belediyeler bununla ilgili hiçbir adım atmıyor. Bakın, açık ve net bir şey söyleyeceğim. İlçe belediyelerinde çok bir derinlik yok. Yönetim kabiliyeti yok. Vizyon yok. Bu bir eleştiri. Kötü bir kelime olarak algılamayın lütfen. Yani şöyle düşünün. Herkes yöneticilik yapamaz. Herkes başkanlık yapamaz. Öğretmenlik yapamaz. Polis olamaz. Kanında bir genlerinde olması gereken bir şey vardır. Durum vardır. Tanıdığı köylülerin işini yapan bir belediyecilik sistemi var. Bunu da şöyle bir örnekle anlatayım size. Muğla'ya yerleştiğimizden belki 5-6 ay sonra köyde bir tane cadde var arkadaşlar. Caddenin başında bir okul var. O okuldan, önündeki yoldan, caddeden köyün içine giden bir yol var, cadde var. Ve bu caddeye bağlanan 2-3 tane sokak var. Dedim ki bu sokak bağlantılarına, caddelere kasis yapılsın. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne mail attım.
Bu seçimden önceydi. Farklı bir başkan vardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi onay verdi. Onay mailiyle bana geri döndü. Onaylandı dedi, oraya kasis yaptıracağız dendi. Seçime kadar kasis yapılmadı. Seçim oldu. Mehmet Bey geldi. Mail attım birkaç defa. Dönüş olmuyor. Bir gün Perşembe günü ziyaret ettim kendisini. 2 hafta uğraştım ama. Sahada olabilir, işlerini hallediyordur vesaire. Dedim ki Gökçe halkı için ne düşünüyorsunuz? İşte sahil şöyle, sulak alanı böyle yapacağız. Mehmet Bey dedim, ben mail attım. Onay verildi. Bu cadde üzerinde vatandaş hız yapıyor. Kediler eziliyor. Daha geçen gün dedim, bir çocuk, kassız motor kullanan 16 yaşında bir çocuk arabanın arka camından içeri girdi. Kafa göz patladı, ben aradım ambulansı. Tam kapımızın önünde oldu ya. Hani bunu kendisinde biliyordu. Daha önce muhtar gitti, birkaç köylü gitti, kazayı söyledi, bilmem ne, kasis yapın dedi. Fen İşleri Müdürünü çağırdı Mustafa Bey. O da bir mail onay çıktısını almış, geldi odaya. Dedi ki, buralara kasis yapalım artık dedi. Yolu çizdi kağıda. Bu yol dedi, burada okul var dedi. Burada böyle birkaç tane sokak giriyor bu caddeye dedi. Evet başkanım dedim. Tamam, bu sokak bağlantılarının başına mı kasis istiyorsun dedi. Evet dedim. En azından orada yavaşlar ki bu sokak bağlantıları caddeye hani güvenli giriş yapar. Tamam dedi. Yarın dedi Akçapınar'a dedi, yan köy. Kendisi de Akçapınar'dı bu arada. Zaten dedi belediyeden işçiler gelecek, işte birkaç yolu düzelteceklermiş herhalde. Çünkü Akçapınar hemen düzeltiliyor. Oraya da gelsinler dedi. Numaranı ver dedi bize dedi. Seni arasınlar dedi. Dedim beni arasınlar, muhtar aramasınlar. Çünkü muhtar hiçbir şey yapmıyor arkadaş. O Allah'lık zaten. O muhtarlık maaşını alıyor, oturuyor kahvede. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum buradan kendisine. Tamam dedim, ne kadar güzel. Yarın buraya da gelsinler, bu kasisleri yapsınlar güzel güzel. Yarın beni Mustafa Bey aradı. Özgür Bey, malzeme kalmamış ellerinde dedi. Bize dedi biraz müsaade et. Ne kadar biraz? 2 hafta, 20 gün dedi. Peki dedim. 2 hafta sonra aradım. Biraz müsaade et dedi. 2 ay sonra aradım Mehmet Bey'i. Mehmet Başkanım dedim, böyle böyle. Özgür, şimdi yağmurlar başladı dedi. Bazı köyleri su basıyor dedi. Köyleri su basması mı önemli dedi. Kasis mi önemli dedi. Kasis önemli güzel kardeşim. Burada illa birinin ölmesi mi gerekiyor? İşin ciddiyetine varmanız için. Burası okul caddesi. Dikkatinizi çekerim. Okul önemli. Çocuğun canı önemli. Hayvanın canı önemli. Bana ne köyü su bastıysa. Köylü kendi kapısının önündeki su baskınını engeller, sen merak etme abi. Ve kendisine bir sonraki yaz, 1 sene sonra mesaj attım. Mesajı veriyorum ekrana. Bakın, okuyun. Sahaya gelip yerinde inceleyeceğiz. Hani yaptırıyordun? Şimdi gelip yerinde mi inceleyeceksin? Sen zaten köyü avucunun içi gibi biliyorsun. Nereye kasis yapılması gerektiğini de biliyorsun. Dönüş için teşekkür ettim. Çünkü yapmayacağını anladım. Hala yapılmadı. 3 sene geçti arkadaşlar. Hadi Mehmet Bey başkan oldu. Hadi 2 sene geçti üstünden. Oraya gittiğiniz zaman, bir sıkıntı yaşadığınız zaman size kimse dönüp bakmaz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Oranın köylüsü ya da belediye başkanının böyle bir çocuk arkadaşı falan olması lazım. Ya da susam tarlanızın olması lazım. Dünyaya açılacak çünkü susam. Dünyaya açılır susam, siz merak etmeyin. Şimdi 10. soruya gelmek istiyorum. Marmaris için şunu da ekleyelim. Yolları çok bozuk. Türkiye'nin en pahalı su faturasını burada ödersiniz. Türkiye konusunda aynı kiracı olarak gelirseniz yandınız. Parası olan kiracı olarak da gelebilir ama evet, evler eski. Yeni evler çok pahalı. Eski evlerde montalama yok. Kışları çok soğuk geçiyor. Zaten Tuğçe'nin, eşimin artık Muğla'yı istememesinin sebebi üşümesiydi. En büyük etkisi buydu. Ve bizim sosyalleşemememizdi. Gerçekten büyük bir sıkıntı. En pahalı su faturasını burada ödersiniz diyor. Çok doğru. Mesela Türkiye'nin birçok ilçesinde örneğin 2 aydır, 3 aydır Karasu'da su yok. Sadece sabahları 10'da 1 saat su veriliyor. Karasu Belediyesi Sakarya. Turistik bir yerdir. Bu sene bomboştu. O saatlerde bahçenizi, arabanızı yıkarsanız para cezası kesiyorlar. Belediye su vermiyor şu an insanlara. Sadece 1 saat günde su veriyor. 3 aydır insanlar o şekilde yaşıyor. Muğla'da bahçeli bir eviniz mi var? Hemen çağırın. Bir tane kuyu açsın. Bir tane pompa takın oraya. Foşur foşur su çıkıyor her yerden. Denetim yok bununla ilgili. Elbette ki bahçesinden çıkan suyu kullansın vatandaş. Bir derecesi olur, ölçüsü olur. Biraz daha geleceğe yatırım amacıyla düşünerek davranmıyor su kullanımına. İzmir'de yangın oldu biliyorsunuz. Büyük bir yangın. Muğla'dan 3 saat, 3,5 saat. Yani ben hiçbir köylünün, vatandaşın bir araya gelip de şöyle İzmir'e gidelim, insanlara yardım edelim dediğini görmedim. Biz gittik. Bir birliklik, beraberlik yok arkadaşlar. Bu oranın insanı kötülemek için söylemiyorum. Böyle şeyleri bilmiyor olabilirler, görmemiş olabilirler. Yani yaşamadığını bilemez insan. Zaten birkaç ay sonra da Köyceğiz'de, Akyaka'da, Turnalı tarafında, Ula'da yangınlar başladı. Mesela Ula Belediyesi'nin sayfasına girin. Yangın yerinden fotoğraf çekip fotoğraf paylaşıyorlar belediyenin sayfasında. Ya kardeşim, senin fotoğraf çekecek vaktin olmuyor.
olmamalı orada. Sen bırak kamerayı orada ya. Orada başkanı çekmeyi bırak. Başkan sahada işte orada jandarmalarla konuşuyor, bilmem nelerle konuşuyor. İşte önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Ne alaka abi? Belediye bu zaten alır önlemini. İtfaiye görmüyor musun? Koşa koşa gidiyor itfaiye. İtfaiye alır önlemini. Senin orada o fotoğrafı çektirtmemen lazım. Kendini de çektirtmemen lazım. Çekmemen de lazım. Bilmiyorum, bir hortumun ucundan tutup eline ya da bir çalı çırpı alıp yangına koşman lazım. Benim kafamı basan belediyecilik bu yani. Benim anlayacağım dil bu. Çok seviyorlar kendilerini fotoğraflarla göstermeyi. Arkadaşlar inanılmaz seviyorlar. Genellikle başkanların, Muğla ilçe belediye başkanlarının yaptığı bu. Marmaris Belediye Başkanı da aynı şekilde arkadaşlar. Etraf çöp. Çöp toplatmaya sahillere kimseye gönderen ben bir belediye başkanı görmedim. Arazi görmedim yani. Bir Gökçe sulak alanı temizlendi. Akdeniz Koruma Derneği ile Ula Belediyesi işbirliğiyle. Onun videosunu da paylaştım. Çünkü Gökçe sulak alanı birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bir yer. Bir tane köylü yoktu arkadaşlar. Bir tane köylü yoktu. Belediyeden gelen insanlar bile bazıları çöp toplamadı. İş yapılıyor mu diye şöyle bir baktı. Denetledi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürü. Şöyle bir 2 sigara içtiler. Sonra gittiler orada. Belediye personeli biz işte Akdeniz Koruma Derneği falan topladı çöpleri. 11. soru. 2 hafta önce bayramda İçmeler Grand Yazıcı Otel'deydik. Çok beğendik. Sayende de gezdik ama hepsini değil. Sizin sayenizde tamamını görmüş olduk. 4 mevsim olarak gıda dışında herhalde yapacak bir iş yok. Gıdayı 4 mevsim de yapamazsınız. Çünkü kışın her yer kapalı. Yani restoranlarda da iş yok. Personel çalışmasa da olur. Toprakla ilgilenirim, ekerim, biçerim, ekip biçtiğimi, büyüttüğümü de pazarda satarım, geçinirim diyorsanız çok sizi kurtarmaz. Çok bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. 12. soruya geliyorum. Marmaris biraz pahalı. Ankara, İstanbul gibi geniş yayla gibi değil. Doğalgaz yok. Bazı yerlerde odun sobası yakılıyor ama genelde klima ile ısınıyorsunuz. Kapattığınız zaman ev buz. Hava eksi derecelere düşmüyor ama soğuk. Evler küçük, kiralar yüksek. Kışın çoğu yer kapalı. Artık söylediklerimi özetlemiş. Bakın kendi arabanızın olması lazım demiş. 13. soruda ne diyor? Her yer beton rezillik. Hele ki o Simpaş'ın Milli Park'a yaptığı tahribat. İçmelere gerçekten büyük bir ormanlık alana bir otel tarzı bir şey yapılıyor. Çok orman yok edildi. Sanki yangınlar olmamış gibi Marmaris'te. Ve bununla ilgili ilçe belediyeleri hiçbir ayaklanma, hiçbir eylem gerçekleştirmiyor arkadaşlar. Halkı tetikleyecek olan ilçe belediyedir benim bildiğim. Ne olursanız olun ya, bu doğayla ilgili bir şey. Bunun siyasetle, politikayla bir ilgisi yok. Yani doğayı korumakla ilgili bir şey. Sahip çıkmakla ilgili bir şey ve ben bunu büyük bir haksızlık olarak görüyorum. 14. soru. İstanbul'a tekrar dönmenizdeki püf noktası ne oldu? Rabia Hanım sormuş. Teşekkürler Rabia Hanım. Nasıl bir karar sonrası oldu? Muğla'ya yerleşecek bir çift olarak açıkçası merak ediyorum. Bize yetersiz geldi. Sosyalleşme açısından keyif aldığımız şeyleri yapamama, evin biraz da yenilenmesi gerektiği için ve yenilenmediği için bırakmak zorunda kaldık. Oradan çıkmak zorunda kaldık. İşin açıkçası yeni bir eve de çıkıp masraf yapmak istemedik. Neden daha çok para harcayarak Muğla'da yaşayayım bu imkansızlıklar içerisinde? Memleketimize döneriz. Daha az paraya bildiğimiz, eğlendiğimiz, hayatımızı daha mutlu geçirdiğimiz yere döneriz dedik. Ve bizim için erken olduğunu düşündük yaş olarak da. Evet, biraz daha böyle elini ayağını artık kalabalıktan, gürültüden çekmiş, deneyimlerinden artık tatmin olmuş, belli bir mental ve madde deneyimine ulaşmış insanlar için Muğla'yı önerebilirim. 60 yaşından sonrasıdır ama benim için. Yani benim için 60 öncesi çok erken Muğla. 60 yaşından önce gitmeyi düşünüyorsanız klinik psikolog biliyorsunuz Tuğçe. İstanbul'un pazar payı çok kuvvetli. Serbest piyasadaysanız büyük şehirlerin o kalabalığın size sağladığı avantaj göz ardı edilemez. 15. soru neymiş? Bu Gökhan Bey, işte Gökhan Özer, ilk şeyden yazan arkadaşım. Evi satıp Köyceğiz'e yerleşmeyi düşünüyoruz diyen. Açık konuşmak gerekirse 3 yıl önce İstanbul'dan Ege'ye yerleşen bir aile olarak çok doğru, çok gerçekçi ve çok samimi biri olmuş. Bak, muhtemelen yani pişman değillerdir ama gerçekten İstanbul'u arıyorlardır. Muhakkak ara ara İstanbul'a gelip böyle bir doyuma ulaşıp tatmin olup tekrar Ege'ye dönüyorlardır. Yani yoksa doğası falan çok güzel arkadaşlar. Bence Türkiye'nin en güzel şehri Muğla zaten. Mesela Çanakkale'yi 2. sıraya koyabilirim. Kastamonu'yu falan 3'e koyabilirim. Türkiye cennet gibi bir yer. Yani dünyada eşi benzeri yok Türkiye'nin. Muğla benim için Türkiye'de denizi, ormanı, manzarası, antik tarihi, gastronomisi çok zengin olmasa da yine bir yörük kültürü, yemek kültürü var. Muazzam bir yer. Yani bunu inkar edemem zaten. Ama bizler için uygun mu, değil mi? Bunu bilmek lazım. 17. soruya bakalım. Bakın ilginç sorular var. Burada yaşayan insanlar ne kadar şanslı demiş Muğla'da.
Bence değil. Neden değil? Buradaki yaşamı şans olarak görebilirsiniz ama yani buraya sonradan gelenler için belki gözle görülür bir ayrıcalık varmış gibi görebilirsiniz. İşte denizi, ormanı, sakinliği, doğası vesaire. Ama bu rastgele düşen bir piyango değil insanlara. Çoğu insan bir risk alarak buraya yerleşiyor. Şans olarak kimseye verilmiyor bu. Hepsinin arkasında bir emek var. Yerel halk için doğal bir şanstan söz edebiliriz ama. Bir yere kadar ama o da. Doğanın kucağında büyümüş, işte güneşi, rüzgarı hissetmiş. Yani bunları bir ayrıcalık olarak görebiliriz. Ama unutmamak gerekir ki yaşamı tam olarak deneyimlemeden, birçok şeyi görmeden bu dünyadan göçen insanlar da var. Burada şans mı değil mi kavramı ortaya çıkıyor. Karışık bir hal alıyor aslında şans kavramı burada. Madde dünyasında bunlar bir ayrıcalıkmış gibi görünebilir. Ama ruhani boyutta bir değer mi? Yoksa sadece bir yolculuk fırsatı mı? Bilemiyoruz işte. Belki de gerçek şans şöyle bir şeydir. Bu hayatı dolu dolu deneyimleyebilmektir. Elimizdeki bu hayatı farkındalıkla yaşayabilmektir. Dolayısıyla bu bir şans mı değil mi siz karar verin. 18. soruya geçelim. Ezgür Bey, sezon açılmadığından dolayı ortalık durgun görünmekte. Doğru. Sezon açıldığında halkın denize girebileceği alan çok kısıtlı. Evet. Gördüğünüz sahilin %10'u. İçmelerden bahsediyor Erdal Bey. Yorum için teşekkürler bu arada. İçmeler sahilinde yazın böyle iğne atsanız yere düşmeyecek bir şekle girebiliyor. Birçok yerde böyle, Marmaris'te, işte Bodrum'da vesaire. Deniz pislenebiliyor diyor. Kalabalık olan yerde zaten kaçınılmaz bir şey. Bir de yapılaşmadan dolayı tatil yapılacak bir lokasyon değil demiş. Evet, ben Marmaris için buna katılıyorum. Özellikle mesela Armut Alan diye bir bölge var. Göya elit bir bölge. İşte böyle yeni rezidansların, apartmanların, evlerin yapıldığı yer ama yazın arkadaşlar yani içip dağıtan turistlerin küfürlü bağırışlarını, işte araç sesleri, geceye kadar müzik sesleri falan. Yani yemişim öyle elitliği, hayatı, bilmem neyi. Yani Erdal Bey'e teşekkür ediyorum. Bu benim aradığım yorumlardan biriydi. Çok farklı değinmiş bu konuya. 19. soru. Muğla Fethiye sahile yakın köyleri yeni gelişime açık yerleşmek için Muğla Fethiye sahile yakın köyleri yani gelişime açık yerleşmek için nereleri önerirsin demiş Sezgin Bey. Yani Fethiye'de gelişime açık işte Göcek, Yanıklar, Çalış gibi yerler var. Zaten Göcek gelişmiş gelişeceğe kadar ama çok pahalı bir yer arkadaşlar. Ama buralar da kışın ölü ve sıkıcı. Ha Marmaris'te yaşamışsın, ha Göcek'te yaşamışsın, ha Çalış'ta olmuşsun. Yani fark eden bir şey yok. Sosyalleşmek zor çünkü hayat duruyor. Ama daha sonra da sormuş aynı takipçim mesela bu yazdığıma cevap vermiş. Peki daha makul fiyatlı, merkeze yakın ve okulu olan yerler neresi? Arkadaşlar ne yazık ki Güney Ege'de ucuz yer yok. Köy pazarları bile pahalı. Kiralar da büyük şehirlerle yarışıyor zaten. Sosyal ihtiyaçlar, tiyatro, sinema, mekanlar, ucuz yemek falan yok. Muğla sinema bulamadık. Olan sinema da zaten sinema gibi değildi. Bunu açık ve net söyleyeyim. Öyle sinemaymış, konsermiş, tiyatroymuş, oymuş, buymuş. Bu gibi aktiviteler yok. Muğla'dan İzmir'e sinemaya gittik. Sabah gittik 3 saat. En azından dedik gideriz. Hani biraz gezeriz. İyi gelir, kalabalığa karışırız. Lazım çünkü işte istiyorsunuz. Sinemaya da gireriz. Akşam döneriz. Sabah gittik, akşam döndük arkadaşlar. Gece evdeydik. Tamam, masraf da yaptık. Bakın bu çok kilit bir şey bu söylediğim. Bunu iyi düşünün. Yani Muğla'ya gidip birçok şeyin düzelebileceğini düşünüyorsanız hayır arkadaşlar. Siz eğer bir kaçış için bulunduğunuz yeri terk edecekseniz yeni gittiğiniz yer sizin hayatınızı değiştirmez. Yani siz çünkü kafanızın içinde aynı şeyleri götürürseniz zaten ha orada olmuşsunuz ha orada olmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacak. Önemli olan gerçekten bir plan, bir harita belirlemek. Buna adapte olmak, uyum sağlamak önemli. 20. soru. Türkiye sahil yerleşim yerleri ya da turistik lokasyonlarında peyzaj yok, estetik, mimari, vizyon yok. Allah'tan doğa var, o da gidiyor demiş. Ne yazık ki çok acı bir gerçek. Ben de tamamen katılıyorum. Şunu da eklemek isterim. Arkadaşlar zaten doğa diye bir şey kalmıyor. Büyük şehirlerden yapılan göçler, işte büyük şehirler dışındaki özellikle Ege ve Güney Ege taraflarındaki bu nüfus artışına bağlı olarak kentselleşme de artıyor. Kentselleşme arttıkça kültür değişmeye başlıyor. Kültür değişmeye başladıkça büyük şehirler gibi olmaya başlıyor bir yer. 3-5 sene sonra, 10 sene sonra Türkiye'de muhtemelen birçok yer birbirine benzeyecek zaten. Çok bir farkı kalmayacak. Haliyle doğası da, denizi de kirlenmeye başlayacak. Çünkü bizim yurdun insanı çok çevresine duyarlı, denizine duyarlı insanlarımızı kapsamıyor ne yazık ki. Yani bunu üzülerek söylüyorum ama böyle. Aslında
Niye yerleşmek istiyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten hani sadece amacınız kalabalıktan uzaklaşayım, daha sakin bir hayatım olsun, işte trafik çekmeyeyim, zaten evden çalışıyorum. Tamam, bunu isteyebilirsiniz. Ben sosyalleşmesem de olur. Yani olmaz, öyle bir şey yok. Çok spesifik durumlarınızın olması, kendinize has çok farklı özelliklerinizin olması lazım. Doğaya sığınma içgüdüsü var bizim hepimizde. Bence farkında olmadan bu içgüdü bizi biraz tetikliyor. Bu tetikleme de eğer doğru bir karar almazsanız, üzerine bir plan yapmazsanız aldığınız karardan bir süre sonra mutlu olmayabilirsiniz. Biz oraya gittiğimiz zaman, Muğla'ya yerleştiğimiz zaman bizden sonra birçok oraya yerleşen insanların tekrar geri döndüğünü gördük birkaç sene sonra. Ve en sonunda biz döndük. Şimdi o iki arkadaş kaldı bakalım. Buradan selamlarımı iletiyorum Osman kardeşime ve Dilara kardeşime. Dilara orada bir köyde öğretmen, müzik öğretmeni. Osman kardeşim de inşaat sektöründe ama okul süresi dolunca Dilara'nın bakalım belki Fethiye taraflarına gideriz diyorlardı. Hani böyle kademe kademe oradan tekrar Bursalı onlar gerçi ama hani Bursa'ya döneceklerini de düşünmüyorum ama belki Fethiye'de bir süre daha böyle uzun bir süre yaşarlar. Umarım faydam dokunmuştur. Muğla'ya yerleşmek isteyen tanıdıklarınız varsa videoyu muhakkak gönderin. Beğenmeyi, takip etmeyi ve hype özelliğini kullanmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.